Nasıl olsa bir gün güneş doğacak. Her yana yeniden nurlar yağacak. Dere, tepe, ova, oba, bucak, bucak. Işık gelip karanlığı boğacak. Işık gelip karanlığı boğacak. Allahu veliyyullezine amenu yukhricuhum minezzulumati ilen-nur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. İman etmek suretiyle Allah dostluğuna erenleri Allah Celle Celaluhu kat kat, muzaaf, mük'ab karanlıklardan kurtarır. Tutar ellerinden onları ışığa çıkarır. Alem meseleye nasıl bakarsa baksın, olup biten şeyler karşısında sadece kendi yüreğini yaksın. Fakat onun dediği olur. O ne murat buyurmuşsa gelir kendi otağına kurulur. Ben herkesin iyiliğin, güzelliğin bütün dünyaca duyulmasını istiyorum. Şeytan da boş durmaz. Değişik yerlerde kendi ocaklarını yakar, tüttürür. Yer yer ortalığı sadece onun tüttürdüğü ocakların sisi dumanı sarar. Ve göz gözü görmez olur. Yer yer. Ve tilke leyyâmü nüdâviluhâ beynindâs. Ama zaman der. Onun tecellilerinden bir tecellidir ki başka bir adı olan zamanın dehre. O kendisine bir ad ve ünvan olarak alıyor onu. O. Hüve ile ifade edilen o. Koca bir o ile ifade edilen o. Veliyyullezine amenu yukhricuhum minezzulumati ilen-nur. Vellezine keferu evliyahum tağut. Nankörlere gelince esas kalplerindeki inanma duygusunu bir yönüyle boğup, öldürüp, kefene sarıp gömenler demektir. Küfür setretmek demektir. Kafirin lügat manası da örten, setreden demektir. Onun için bir yönüyle toprağa tohumları saçıp üstünü örtene de Arap dilinde kafir derler. O da kalbindeki o inanma duygusunu sarıp sarmalayıp mezara koyduğundan dolayı. Oysa ki vicdanın şehadeti var. Elestü bi rabbikum diyor. Kalu bela diyorlar. Vicdan yalan söylemez. O ruhlar aleminde, misak aleminde evet diyorlar. Tabiat evet diyor buna. Mahiyeti insaniye evet diyor. Genel ahenk ve nizam evet diyor bu meseleye. Fakat zamanla şeytan insanlara içirdiği şeyle mi? Hani şimdi insanlara arzularına göre konuşturmak için bir şey içiriyorlar. Sonra önüne bir yazılı kağıt koyuyorlar. Cömertçe davranıyor, kalemi koymayı da ihmal etmiyorlar. Sonra sen bu kağıdın altına imza at, bunları demiş gibi. İçtiği o zehirli suyla fikren, ruhen zehirlenmiş, beyin aktivitelerini yitirmiş bir yönüyle. Nöronları itibariyle felç olmuş o insan. Ne telkin ederlerse o sesi çıkarıyor. Bazılarının da böyle şeytana bir borazan, bir zurna, bir kaval olması ihtimali var. O üfleyince, üfler herkese. Kimisine sağdan gelir. Sağa ait argümanları kullanır. Mesela din der, iman der.
cennettir, cemalullah'tır, rüyetullah'tır. Ama bunları söylerken esasen kendi itibarını yükseltmeye matuf söyler. El alem alkışlasın, takdir etsin ve sürüler halinde arkasından sürüklensin diye. Şeytanın insana taarruz ettiği noktaların en tehlikelisi de sağ tarafından gelmesidir. Kutsal bir kısım argümanları o mevzuda kullanarak sizin kutsala karşı saygı hissinizi istismar etme. Saygı hissinizden dolayı şeytanın bu oyununa bazen yenik düşebilirsiniz. Zira siz mümin olarak, Allah'a inanan insanlar olarak her zaman doğruluk ve doğrular peşinde koşarsınız. Dolayısıyla da bir yönüyle ademi itimat kapılarını kapatırsınız, arkasına da sürgüler sürersiniz. Oysa ki hüsnü zan, adem itimat esastır. Evet, levhalardaki 2 mısralık yazı, gönül her zaman arar durur bir yarı sadık, bazen de sadık dedikleri çıkar münafık. Sizin bakışınız, onlar tarafından sizin kullanılmanıza bence yardımcı olur. Sizi kullanmaya müsait hale getirir. Onlara bakışınız. Hüsnü zan. Fakat nereden bileceksiniz? Değişik bir ayak oyunu peşindeler, bir künde peşindeler, bir elense peşindeler. Bilemezsiniz. En azından meselenin çerçevesini tahmin edemezsiniz. Görüp ettiğiniz şeyler itibariyle bayramda yanınızda görüyorsunuz İbn Selul'ü. Namazda en ön safta görüyorsunuz İbn Selul'ü. Dışarıya çıkarken en önde çıkıyor veya halkta koşuyor. Şu nur efşan cemali görelim biz. Şehrahımızın cemalini görmekle, hani dokunmak ibadettir var ya, hani bütün evsaf-ı ilahi haiz. Canım böyle birini insan temaşa etmek istemez mi? Dokunmak istemez mi? Takdir etmek istemez mi? Alkışlamak istemez mi? Gönül her zaman arar durur bir yarı sadık. Bazen de sadık dedikleri çıkar münafık. İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşriflerinde sahabe-i kiram bildiğiniz gibi. Bunlar hadisteki sağlam kriterlerle ifade ettiğiniz zaman elenecek şeyler olur. Tala'al bedru aleyna min seniyyatil veda vecebe şükru aleyna ma da'a lillahi da'a. Namatıyla o gün tep vuruyor gibi, dömbelek vuruyor gibi söyleyerek bunu koru halinde insanlığın iftihar tablosunu böyle bir cuşişle herkese yana getirebilecek bir tabloyla, bir tavırla karşılarlar. Fakat bir şey diyeyim, orada o yalancı gülmeleriyle en fazla tebessümle insanın iftihar tablosu, onun devesine de kurban olayım. O da kurban olsun. Onu öyle karşılayan da kurban olsun. O deveye yaklaşır, misafirimiz ol ya Resulallah der. Fakat o yüksek firasetiyle ve fetanetiyle, gayri metluh vahyine, içine doğan vahyiyle kimin ne olduğunu çoktan biliyordur. Belki Allah önceden de bildirmiş olabilir. Ona dair bir şey görmedim. Ama bunların hepsi ihtimal dahilinde şeylerdir. Fakat şurası muhakkak, yalancı tebessümleriyle insanlığın iftihar tablosuna oraya gelenler arasında en şirin görünmek için yüz tekallüslerinde, gözünün irisinde, dudaklarının kıpırdanışında, el ayak hareketlerinde en samimi bir insan tavrı sergiler. O aldanmaz, aldanmayan. Allah'ın aldatmadığı aldanmaz. Ama biz aldanırız. Çünkü her zaman bir yarı sadık ararız ve bir sadakat emaresi görünce de arkasına takılırız ve sonra da hiç
bilmeden, bilemeden, farkına varmadan onun yaktığı ateşte yakılırız. Ve şimdi her yerde o fitne ateşlerini yakıyor, size yakmaya, kül etmeye çağırıyorlar. Ama varsın yaksınlar, kül etsinler. Nesimi ifadesiyle toprağımı savursalar, külüm ottan çağırsalar, settar senden dönmezim diyecek. Hakka dilbeste olmuş gönüller, ona yürekten bağlanmış gönüller, yar yüreğim yar, gör ki neler var, bu halk içinde bize güler var diyecek. Elin alemin ne gülmesini ne de ağlamasını nazari itibara almadan o şehrahı sadık arkasından at koşturup duracaklardır. At koşturma değil günümüzde en hızlı uçaklarla insanlığın iftihar tablosuna yetişmeye çalışacaklardır. Amellerini katlayacaklardır. İnsani duygularını, humanist düşüncelerini katlayacaklardır. Herkese bağırlarını açacaklardır. Asılırken, asıldığı zaman söylemişti Nesimi bunu. Bir biçare aşıkam ey yar senden dönmezem, hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem. Mısralarıyla başladığı şeyde sonunda bununla noktayı koyuyordu. Külüm ottan çağırsalar, settar senden dönmezem diyordu. Onu anlamayanlar anlamamıştı. Ama o deryanın dibinde sudan başka, mercan adalarında orada görüp duyduğundan başka bir şey duymama, ufkunu ihraz ettiğinden dolayı sen nesin deyince ben suyum ya diyordu. Ben bu mercanlardan birisiyim diyordu. Bu bir ihsastı. Duyup ettiği şeylere rağmen kalkıp orada isteğiniyet mülazasıyla ben de falanım, o da falan falan deseydi o andaki ihsasları ve ihtisasları, iç duyuşları açısından bir tenakuz sergilemiş olurdu. Farkına varmadan öyle diyor. Bunu çok iyi anlayan, kendinden bir iki asır sonra gelen evliyanın şahı, insanlığın iftihar tablosunun ben Hasaniyim diyor da fakat seyyid olarak bilinir. Manzum şeyinde Hasaniyim diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Onlara nakip denir. Diyor ki ben o dönemde olsaydım ortaya atacağım düşüncelerle onu kurtarırdım. Dediği sözlerin manası şuna geliyor. Herhalde Maktul Söhreverdi için de aynı şeyi düşünüyordu. Herhalde Muhiddin İbn Arabi için de aynı şeyi düşünüyordu. Herhalde çağın tercümanı olan zatın kapı kapı dolaştırıldığı, sürgünden sürgüne gönderildiği, 28 sene çekmediği eza, görmediği cefa kalmadı bir dönemde zannediyorum. Onun için de aynı şeyi söyleyecekti. Siz bu zatı anlamıyorsunuz. O esasen bu çağda yeni bir insan düşüncesi, abidesi ikame etme peşinden koşuyor. İnsanı yeniden inşa etme peşinde koşuyor. Veya asıl unsurları değerlendirerek her şeyi yerli yerine yerleştirmek suretiyle bak sen busun işte deme peşinde koşuyor. O kadar beyandan beyana atıf var. O kadar oradan oraya haşiye ile atıf var. Ondan ona o kadar şerhle atıflar var. Bakıyorsunuz bir yerde 10 yere birden göndermede bulunuyor. Onların hepsiyle. Bir çırpınış seziyorsunuz burada. Bu çırpınışın altında mahiyetinden uzaklaşmış insanın parçacıklarını esasen kalbini, ruhunu, hissini, vicdan mekanizmasını, ahsen-i takvime mazhariyetini bir araya getirmek suretiyle insanın kendisini doğru okuması peşinde koşuyordu. Onu doğru okuduğu zaman o fihriste tam bakınca kainatı da doğru okuyacaktı ve diyecekti ki vallahi de Allah var, billahi de Allah var, tallahi de Allah var, Allah var diyecekler. Bunun peşinde koşuyordu. Her büyük zat tecdit ruhu taşıyan, tecdit peşinde koşan, yani bazı badel mevt kahramanları, zilliyet planında olanlar,
İnşallah arkadaşlarımızı o kategoride müteala etmede mahsur olmasa, mübalağa olmasa, bir aidiyet mülazası olmasa inşallah öyledir. Fakir öyle görüyor olabilir de, hani bir aidiyet mülazasına bağlı olması açısından da endişelerimi ishar etmem lazım burada. Evet, tecdit düşüncesi her dönemde farklı insanlar kendi içinde bulundukları zamanı doğru okuyarak, sosyal yapıları doğru okuyarak, konjonktürü çok iyi değerlendirerek, yazdıkları, ortaya koydukları reçeteler ona göre bir yönüyle zamanın dili, dalı haline gelmiş. Bir yönüyle tam zamanı aksettirici hale gelmiş. Günümüzün problemleri nedir? Yani bir inanma problemi. İnsanın mahiyetinden uzaklaşması problemi. Korkunç değişik yerlerde çok farklı mülahazalara bağlı bir radikalizm mülahazası. Dolayısıyla hani yaşadığımız dönem itibariyle ihtimam gösterilmesi gerekli olan husus neyse şayet, restorasyon isteyen şey neyse şayet, onun üzerinde yoğunlaşma, dağılmama, konsantrasyonu kaybetmeme ki faydalı, yararlı bir şey ortaya koyabilirsiniz. İnsanın derdi, problemi budur. Çağı doğru okumak, problemleri çok iyi belirlemek, buna göre reçeteler sunmak çok önemli şeydir. Yoksa siz reçete diye sunduğunuz şeylerle bence işi azdırmış olursunuz. Kansere metastastas yapma yollarını açmış olursunuz. Neşteri vurursunuz. O kanser metastas yapar, her tarafa yayılır, üstesinden gelinmez bir hal alır. Esas Allah'a dost olmak, bu dostlukta zirve yapmak, iman etmek, inanılacak şeylere inanmak mevzu esasen ona inanmadan geçiyor. Dolayısıyla fail olarak esasen Allahu geliyor veya müpteda olarak Allah geliyor. Allah veliyüllezine onun haberi. Allah onların velileri, dostlarıdır ki himayesine aldığı insanlara öyle deniyor onu. Efendim, ela inni evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Allah veliyyullezine amenu. Aynen yine. Bu Bakara Sure-i Cellesi'nde Allahu veliyyullezine amenu Ayet-el Kürsi'nin de bulunduğu sayfa, bir sayfa sonra. Allah o kimselerin velisidir ki bir de burada isim mevsul şeyi geliyor burada. Hani evvela bir meselede bir düşündürme yani. Sıla ile belli olacak bir şey. Dolayısıyla sizi bir düşündürme ufkuna çağırıyor burada. Yani niye ellezine Allah veliyyullezine dedi, Allah veliyyullezine dedi. Bu ellezineden sonra gelecek sıla nedir yani? Hani az dilden, nahivden anlayanlar anlarlar. Mevzu sıla ne demektir yani? Amenu, iman ettiler diyor baştan, yürekten. Yani afaki, enfüsi, tefekkür neticesinde, tedebbür, teemmül neticesinde Cenab-ı Hakk'ın onların kalplerinde yaktığı nur, onu elde ettiler. Allahu veliyyullezine amenu. Bu ufku idrak eden insanlar amenu diyor yani. Bu da fiil mazi diyor. Yani bir kere iman etmekle kalmazlar bunlar. Çünkü fiil teceddüde delalet eder. Ya eyyühellezine aminu ey iman edenler, imanlarınızı yenileyin. Bu meseleyi çok iyi kavrayan sahabi birbirleriyle karşılaştığında bazen Teala nü'min sa'aten. Gel hele şöyle birkaç dakika bir kere daha imanımızı yenileyelim. Gözden geçirelim. Bir kere daha pekiştirelim onu. Bir kere daha restorasyonu tabi tutalım demek gibi bir şey. Evvelki günkü ceddidi sefinete fe innel bahre hamikun ve huzizzade kamilen fe innes sefere ba'idun. Allahu veliyyullezine amenu yukhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Bak yine o zulmetlerden çıkarma. Yukhricuhum minez-zulumat diyor. Demek ki insan esasen Allah'la olan irtibatını kaybettiği zaman
sadece esasen bir ışığı kaybetmiyor. Bütün ışıkları kaybediyor. Bir kere gündüzün ışığını kaybediyor. Gecenin yıldızlarını da kaybediyor. Şafağın kazibini de sadıkını da kaybediyor. Mumu da kaybediyor. Dolayısıyla da iç içe zulümat. Onun için Kur'an-ı Kerim başka bir yerde zulümatun ba'duha fevqa ba'd. Hatta parmağını çıkarsa insana en yakın. Sadece yakın olması, kendi eline yakın olması değil de insan zamanla esas kullana refleksleriyle esasen parmağı nereye koyacağını bilir yani. Şimdi bir esasen insanın uzvu olması itibariyle yakınlığı var. Bir diğer mesele de yani el ayak gibi değil yani. Çünkü sürekli kullandığından dolayı göze, kulağa, dile, dudağa, vücudun değişik yerlerine bir bağışlayın kaşıntı bile olduğu zaman da nere kaşınıyorsa şayet anında tespit eder. Çok iyi bir kaşiftir. Hemen gelir orayı kaşır, o kaşıntıyı giderir. Evet. Elini çıkarsa elini görmez diyor yani. Zulümatın müzaaf olmasını, aynı zamanda mükab olmasını, mükab olmasını bir yerde Risalelerden birisinde ifade ettiği gibi yani kendimi öyle gördüm ben diyor yani burada. O karanlıklar içinde, iç içe karanlıklar içinde gördüm diyor. Yuhricuhum diyor Allah Celle Celaluhu onları çıkarır. Onlar imanda o sebate ererlerse, iman mazi olursa, tasdikun bil kalp, ikrarun bil lisan ve izanun bil fikr diyelim. Eş'ari akidesine göre de ve erkanun bil amal. Tavır ve davranışlarla da esasen onu ortaya koyma. Dolayısıyla o kadar şeye bağlı bulunan şey yuhricuhum müzari kipiyle ifade ediliyor. Allah çıkarır, Murat buyurur, çıkarır diyor. Fakat aynı zamanda başına bir sin koymak suretiyle biraz müteakip çıkarır yok. Sevfe koymak suretiyle biraz uzak gelecekte çıkarır o da yok. Bir sümme ile sümme yuhricum daha uzak bir gelecekle çıkarırım da yok. Çıkarırım diyor. Fakat bir faiz sebebiye veya takibiye koyarak Allahu veliyyüllezine amenu feyuhricuhum hemen arkasından çıkarır. O da değil öyle. Ama çıkarır Allah. Meselenin öyle ıtlakla ifade edilmesi o da şunu gösterir orada. Mesele biraz içten inanmaya o mevzuda. Teveccühi tamma, konsantrasyona, imanı izan şeklinde ele almaya bağlıdır. Yürekten inanmışsanız Allah Celle Celaluhu sizi o bunalıp içinde ne yapacağınızı bilemediğiniz kat kat zulümattan. O da zulümat dilin hususiyeti öyle. Müennes olarak cemilenmiş. Evet, burada onun müennes kelimesiyle bakınca da zulümat bakın ayrı bir espri bahsediyorum size burada. Aynı zamanda zulümat doğurur. Doğurganlığına da işaret ediyor ona da. Dişi kelimesiyle ifade etmesiyle karanlık doğurur. Tıp dilinde fasit daire diye bir şey vardı. Şimdi sadeleştirerek kısır döngü dediler. Bir kere insan bir yanlış yola girdi mi, bir kere yalan söyledi mi, o kapı açılmış olur. İkinci yalanı söyler. Bir kere iftira etti mi, ikinci iftirayı yapar. Bir kere inkara doğru bir adım attı mı, bir adım daha atar hafizanallah. Nurlarda buna da işaret var hafizanallah. Aslında Kur'an'ın işareti. Kalla bel râne alâ kulûbihim. Bel râne sektede. Orada bile bir anlam var. Teker teker söylediğim her kelimenin inceliğine girmek de doğru değil. Kafa karıştırmış oluyorum. Bu benim Erzurumlu dağınıklığım. İlen nur diyor esasen. Allah ışığa çıkarır onu iç içe şeylerden. Burada da zulmetler çok yani. Şeytanın değişik zulmetler meydana getirmesi. Biraz evvel dedim, sağdan gelip böyle olumsuz şeyleri pozitif gibi göstermesi, sen öyle çarpması. Soldan gelip garize-i beşeriye, cismaniye, hayvaniye, nefsaniye, bedeniye, bütün bunları kıcıklayarak o taraftan seni vurması. İleriye bakarak senin
gelecekle alakanı kesmesi, koparması, kabri bir zindan, bir zulümat yuvası halinde göstermesi, cennete inandırmaması, cehennem endişesini içine salmaması, oradan da gelir sana. Arkadan gelir seni maziden koparır. Ben kökü mazide bir atiyim. Ben Adem peygamberin evladıyım. Benim ceddim peygamber. Sonra o peygamberler silsilesiyle, nurani silsilesiyle, zebercet silsilesiyle insanlık bugüne kadar ayakta kalmıştır, kalabilmiş de kalmıştır. Evet, dolayısıyla yani zulmatlar çok ve doğurgan. Sadece 3 tane demeyin ona yani. Bakarsınız, 3'ü 3'le çarparsınız 9 tane olur. Efendim 9'u 9 defa 9'la çarparsınız 81 tane olur. Allah'ın belası çoğaldıkça çoğalır. Riyazi düşünüyorsanız burada. Fakat nura gelince o bir tanedir. Allahu nurus semavati vel ard. Nur Cenab-ı Hakk'ın ismidir. Fakat o ayette müfessir-i kiramın büyükleri münevvih kelimesini kullanmışlardır. Efendim burada nur isim olarak kullanıp aynı zamanda onu tasarruf yapabilir bir kelimeye çevirmeli. Münevvih kelimesine çevirmeleri bu da çok anlamlı. Allahu nuru semavati vel ard. Allah gökleri ve yeri her zaman nurlandırandır. Işık kaynağı odur. Hani mum olabilir. Günümüzde efendim elektrik lambaları olabilir. Projektörler olabilir. Burada durup da bilmem efendim Samanyolu'nun derinliklerinde bilmem hangi sistemin merkezinde neyin ne olduğunu görebileceğiz rasathaneler. O şekilde öyle bir tenvir edici bir şey Allah Celle Celaluhu. Burada ona da öyle bakabilirsiniz. Yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Sizi her zaman geleceğinizi nurlandıracak. Ufka ulaştırır. O ufka, Allah ufkuna ulaştırır. Bu pozitif şeylerin tam anlaşılması için bazen zıtlarla mesela el-eşyâ'u tenkeşifû bi ezdâdiha fehvasınca eşya zıtlarıyla inkişaf eder. Daha doğrusu daha iyi inkişaf eder, daha anlaşılır hale gelir. Onun için yine bir ismi mevsulle geliyor oraya. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Onlar ki küfret, nankörlük yaptılar. Vicdanlarındaki inanma hissini körettiler. Vicdan yalan söylemez. Bir dönemde elestü bi rabbiküme karşı bela demiş. Vicdan yalan söylemez. Tekvine emirler mecmuasına baktığı zaman, aynı zamanda enfüse baktığı zaman, insan anatomisini doğru okuduğu zaman vicdan diyeceğini diyecektir orada. Yalan söylemez. Fakat onlar o vicdanlarındaki o sadık dil, ağza birer fermuan vurmak suretiyle esasen bir yönüyle onu gömüyorlar. Kafirlik yapıyorlar. Tohumu toprağa gömüyor gibi. Keferu vellezine keferu evliyâhumut tağut. Onların dostları da bir, Allah'ın dost olması var. Bak dost bir tane. O bir dostu bulmayınca yalancı 50 tane dostun arkasından aptalca koşmadan kurtulamazsınız. Bütün yalancı dostlardan ve şeytanlardan sıyrılmanın yolu hakiki biricik dostu bulmaya vabestedir. Yoksa bazen dünya der, o yalancı dostun arkasından koşarsınız. Bazen şehvat-ı nefsaniye, onun arkasından koşarsınız. Kendinizi bohemlik çağlayanına salarsınız. Bazen paranın arkasından koşarsınız. Bazen makamın arkasından koşarsınız. Bazen siyasi payelerin arkasından koşarsınız. Euzubillahimineşşeytan ve siyaseti, bunlar ikizdir, tevem, beraber doğmuş. Ama hangisi evvel doğmuş onu bilemeyeceğim ben. Bazen alkışlanmanın arkasından koşarsınız. Hafizanallah. Bütün bu 50 tane, 50 bin tane kulluktan sıyrılmanın tek yolu vardır. Tek bir zata kul olmadan geçer o da. Onun için birincisinde Allahu veliyyüllezin dedi. Allah tek velidir. Onların tek dostudur.
Diğerlerine gelince وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ. Evet, onların velileri, bir sürü velisi var onların. Dost gibi görünen, dost gibi. Efendim, Abdullah İbni Üvey İbni Selul gibi, efendim, Kabul Erzel gibi, Eşref malum. Onu fakir değiştiriyor. Efendim, ve onun arkadaşları gibi insanlar, evliyası. Tağut diyor, tağut taptıkları şeyler. Bunlar Lat, Menat, Uzza, İsaf, Naile gibi, Ved, Yavuz, Yavuk, Nesr gibi Hazreti Nuh döneminde. Fakat her dönemde tapılan şeyler farklı farklı şeyler olabilir. Hatta denebilir ki günümüzde şövenizm, kafatasçılık, bu da ayrı bir puttur. Günümüzde hortlamaya yüz tutmuş. Bir dönemde öldü gitti falan diyorlar. Biz tenasuha inanmıyoruz. Reenkarnasyona inanmıyoruz. Fakat galiba bu mevzuda doğru yani. Tam ölmüyor millet. Bu defa ayrı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir dönemde Lat, Menat, Uzza şeklinde çıkıyor. Başka bir dönemde de efendim saraylar, villalar, filolar şeklinde. Makamlar, mansıplar, payeler şeklinde. Paraya, zenginliğe doymama şeklinde. Aynen. Bunların hepsi put. Lata, menata tapmadan farkı yoktur. Bunları da maksudun bizzat sayanlar, evvelen ve bizzat bunlara teveccüh eden insanlar, bunlar olmaz diyenler, bunları olmazsa olmaz kabul edenler, hiç farkına varmadan, haşa ve kella, evet, namı cellini söyleyerek söylemeyi, ona karşı saygısızlık saydığından, o olmasa da olur ama bunlar olması olmaz derler. Evet, tağut, yuhricûnehu minen nur ile zulümât. Nankörlük yaptıklarından dolayı, nuru bilemediklerinden, o vicdanlarındaki meşaleyi göremediklerinden dolayı ile zulümat diyor. Yine zulümat kelimesi, hay senin boynun kopsun bak. Yine müennes olarak geliyor burada. Doğurgan, efendim karanlık içinde, karanlık içinde, karanlık. Daha önceki ayeti hatırlayın. Zulümatun ba'duha fevka ba'd. Efendim, ulaike ashabun nar hum fiha halidun. İşte bunlar yeni bir kısım maalciler cehennemin yaranlarıdır diyor. Cehennem ashabıdır da diyebilirsiniz. Cehennemin yakıtları da diyebilirsiniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim buna benzer tabirlerin hemen hepsini kullanıyor. Bir yerde yakıtı وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارِ. Onun yakıtı hiç yanmıyor gibi görülen taşlar. Ve bir de hafizanallah. Dünyada esasen bir yönüyle, gönlüyle ona bağlanamamış, onun için yanmamış, yakınmamış insanlar orada, o cehennemde yakıt olacaklar. Hafizanallahu ve iyyakum. Onunla değil orada ayrı kalmayacak. Hüm fiha. Bu zamiri fasılda ayrı bir şey ifade ediyor. İşte bak dikkat et, onlar orada o cehennemde fiha halidun diyor. Evet, o da müennes filan diyor. Böyle iç içe zulmetler, doğurgan zulmetler karşısında orada da o iç içe böyle karanlıklar, birbirini tevlid eden böyle peşi peşine gelen reaksiyonlarla, yeni patlamalarla, yeni lav dalgalarıyla böyle etrafı saracak şeyler, birbiriyle çok irtibatlı şeyler. Bir de halidun diyor, hafizanallah orada upuzun kalacaklardır diyor. Halid kelimesine bazıları uzun zaman kalma manasını veriyorlar. Halid'in kelimesinin dışında Kur'an-ı Kerim'de 12 yerde de ebed kelimesi kullanılıyor. Ebed kelimesi. Cennet de ebedidir, cehennem de ebedidir. Cenab-ı Hak ebedi cennetle sizi, arkadaşlarınızı
ızdırap içinde inleyen kardeşlerinizi, mazlumiyet, mağduriyet yaşayan, sürgün yaşayan, ihtifa yaşayan, değişik tehlikelere rağmen, şartlara ve konjonktüre göre hala kalpleri hizmet arzusuyla çarpıp duran kardeşlerinizle beraber hepinizi Resul-i Ekrem'e komşu eylesin, Firdevs'le sevindirsin, cehennemden de fersah fersah uzak kılsın. Vesselam.